Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video içerisinde nasıl sanal sunucuyla sizler de İngiltere, Amerika, Almanya'da hesaplarınızı oluşturabilirsiniz. Bu hesaplarınızdan eBay, Etsy, Amazon, Facebook Marketplace gibi diğer satış platformlarınızı yönetebilirsiniz. Özgür'le bugün beraberiz. Özgür bizlere bugün sizlerle nasıl hesabınızın kurulma aşamasında neler yapmanız gerektiğini, nasıl kullanabileceğinizi ve arka tarafında kullanmak istediğiniz sistemin nasıl çalışacağını gösterecek. Özgür canım nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim. Şimdi Özgür bugün çokça sorulan sorulardan insanlar biliyorsun genellikle hesaplarını oluştururken bazı ufak aslında teknik sorunlar yaşıyor. Senin normalde kurmuş olduğun sanal sunucuyla üzerinden güncellenmeler var. Bu güncellemelerle beraber insanlar sistemlerini nasıl kursunlar? Kurduktan sonraki süre içerisinde eBay hesaplarına kayıt olurken ki bu aşamalarda sanal sunucu, VPN, VPS nedir? Ben kısa bir şekilde anlatayım arkadaşlar. Kullanmış olduğunuz bilgisayarlarınızda İngiltere farklı lokasyonlarda sisteme sanki oradaymış gibi bilgisayarınızın adresini değiştiriyorsunuz. Aslında bundan ibaret. Bunları Amazon üzerinden alabilirsiniz, Azure üzerinden alabilirsiniz, Cafeteria üzerinden alabilirsiniz. Teknez, Teknezen Cloud'dan alabilirsiniz. Tekzen Cloud. Hep onun adını şey yapıyorum. Exen Club. Yine söyleyemiyorum. Her neyse. Buradan alabilirsiniz. Peki. Şimdi bugün kurulum aşamasında Özgür arkadaşlara adım adım neler yapmaları gerektiğini hızlı bir şekilde gösterirsen bu şekilde yeni başlayan arkadaşlara da yardımcı olacağımıza inanıyorum. Dedikten sonra sözü sana bırakıyorum. Tamamdır abi. İlk önce şöyle bir ufak bir özet geçelim abi. Yani hani hiç böyle VPS uzaktan yakından hiç duymamış olanlar için. Yani VPS genel amacı uzaktaki bir bilgisayar, yani normal bir ana makine üzerinden sanallaştırılmış bir bilgisayar. Yani normal bir, size böyle yeni bir bilgisayar almış gibi düşün ama bu bilgisayar bir fiziksel bir bilgisayar değil. Bu sadece sanal, yani sanal ortamlar üzerinden bağlanabileceğimiz bir bilgisayar oluyor. Hani bu bilgisayara bağlanmak için ne yapmamız lazım, nasıl yol izleri var, hepsini göstereceğiz. İlk öncelikle nasıl ve nerelerden satın alabiliriz onları gösterelim. Mesela Texan Cloud'a girdim şu an. Site açılıyor. Evet. Adımlar genelde basit zaten. Yani çoğu firmalarda genelde aynı işliyor sistem. Ee, Buraya geldiğinizde arkadaşlar görüyorsunuz eBay VDS VPS paketleri var. eBay için özel hazırlanmış. Hangisi sizin bütçenize veya hangisini tercih edersiniz? 3 paketten birini seçebilirsiniz. Ben şimdilik Light VPS seçiyorum. Sepetime ekliyorum. Şimdi burada Sepetime şey çok önemli. Hani bizler Teknozen Cloud'dan göstersek de arkadaşlar sizler için altını tekrar çizerek söylüyorum. Uygun olan hangisi varsa onu seçebilirsiniz. Mantıken aynı işi yaptığı takdirde isterseniz Azure'yi, isterseniz Cafeteria'yı, isterseniz Amazon'u, isterseniz farklı farklı VPN ya da VPN kullanabilirsiniz. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi IP'sinin arkadaşlar stabil bir şekilde çalışması ve blackliste olmaması. Buna dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir şekilde sorun yaşamayacaksınız. Çünkü hesapları birbirlerine bağladığınız takdirde yeni açmış olduğunuz sunucudan da suspend yersiniz. Yine yeniden bir sunucu almak lazım olacak sizlere. O yüzden lütfen bu aşamayı dikkatli bir şekilde dinlediğinize emin olun. Dedikten sonra yine Özgür sendeyim. Evet abi. Hani hangisinin için uygunsa bütçenize göre, mesela aylık 3 aylık devam edin. Ben aileyi seçtim. Önemli kısımlardan birisi de burası. Yani lokasyon olarak tercih ettiğiniz kısım. Eğer siz İngiltere'de satış yapıyorsanız İngiltere, hangi lokasyonu seçmek isterseniz orayı seçebilirsiniz. Yani siz Türkiye'de yaşıyorsunuz diye Türkiye'yi seçmeyin. Bazı arkadaşlar öyle yapabiliyor. Direkt işte lokasyonunuz için ben İngiltere'yi seçtim. Sonra burada ödenecek tutarlar belirleniyor. Sepete gidip ödeme yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Hani ödeme yollarında PayPal vesaire her şey var. Hangisini tercih ederseniz artık o size kalmış. Tamam. Şimdi ise Şimdi e, ödeme a- yapıldı. Normalde insanların normal yapılan işlemden sonra artık hangi platformdan aldıysanız sizlere bir şey yapıyor. Çok kısa bir şekilde Amazon'da gösterebilirsin hazır açmışken istersen Özgür. Yani sadece abi, gidişatı hakkında nereden almak isterlerse. Amazon AWS var burada da. Bunda çoğu arkadaş duymuş olabilir.
Amazon EC2 sunucularında bulut sunucu olarak geçiyor. Yani bir VPS statüsünde diyebilirim. Hı hı. Buradan aynı şekilde Amazon'un fiyatlandırmaları biraz diğer firmalara oranla yüksek olabiliyor. Çünkü büyük bir firma olduğu için. Size uygun olan paketi alıyorsunuz. Ama şu an bir girişte bir problem yaşadık galiba. Burada Şöyle. önemli olan şey şu: Amazon ücretsiz olarak deneme süremi veriyor arkadaşlar. Bu süre zarfı içerisinde unutabiliyorsunuz. Unuttuğunuz takdirde ciddi rakamlarda paralar sizlere şarj edilebiliyor. Lütfen ama lütfen bu yazılımı ya da normal işlemde sanal sunucudan çıktıktan sonra iptal ettiğinize emin olun. Aksi takdirde hiç hoşunuza gitmeyecek ücretlendirmelerle karşılaşabilirsiniz. Çok kişinin başına geldi. Lütfen ama lütfen bu tarz deneme sürümleri olan yerlere işleminiz bittikten sonra iptal ettiğinize emin olun. Evet. Ondan sonrasında abi yapmamız gerekenler, mesela Amazon'dan bu şekilde hangi paketler size uygunsa buradan fiyat hesaplama aracı vesaire var. Hı hı. Şöyle hangisini tercih edersiniz seçebilirsiniz. Yani genelde Amazon da güzel bir firma çünkü büyük bir firma olduğu için her anlamda hem stabil hem de kaliteli hizmet sağlıyor. Doğru. Hani gerekli işletim sistemleri vesaire mevcut. Hangisini tercih ederseniz Windows, CentOS, Debian, Ubuntu hangisini kullanıyorsanız seçebilirsiniz. Bir sonraki sitemizde Microsoft Azure. Microsoft Azure'da aynı şekilde tabii Windows'a bağlı olan bir sistem. Yani burada da gerekli fiyatlandırmalar mevcut. Hangisini seçerseniz. Yani artık size kalmış. Bir de Hemen Campera'yı da kayıt olun. istersen göster. O da güzel bir... Kametera da aynen. O da güzel bir servis. Buradan Kametera üzerinden de sunucu satın alımlarını yapabilirsiniz. Bayağı yani hem her sitede de bu arada bu affiliate programı var. Yani arkadaşınızı vesaire davet ederken de ekstradan siz de para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Peki, Görüyorsunuz genel olarak. burada yani aslında amaç arkadaşlar, kurulumu yaparken önemli olan sizlerin için neyin hitap ettiği, neye göre bakıyorsunuz? Kaliteye mi, hıza mı, güvenilirliğe mi, paraya mı? Bunları sizler seçeceksiniz. Tabii ki bu 4 tane de dünya üzerinde tonlarca neredeyse VPN ve VPS kuruluş fabrika şirketleri var. Artık sizler kendiniz için araştırırsınız. Genel olarak şu an Rabet'te olan benim size önereceğim 4-5 tane eğitim içerisinde daha da fazla var ama burada hani ortalama olarak, genel olarak bunları kullanabilirsiniz. Şimdi aldıktan sonraki süreç işlemi nasıl çalışıyor onu da hızlı bir şekilde gösterelim. Özgür, örnek veriyorum, bir yerden satın aldık. Kurulumu nasıl yapılacak? Yani sanal sunucunun bilgisayarda biliyorsun içerisinde bir sistem kurmamız lazım. Remote Desktop'tan bilgileri girmemiz lazım. O kısmı da bilmeyen arkadaşlar için güzel bir şekilde anlatırsan çok daha faydalı olur. İlk öncelikle abi yani Windows 7'den ve Windows 10'a kadar olan bir süreç var. Windows 7'ye kadar olan süreçte sadece bir adet Remote Desktop kullanabiliyorsunuz. Onunla da arama çubuğuna Remote Desktop ya da eğer Windows seriniz Türkçe ise uzaktan bağlantı yazarak da bağlanabilirsiniz. Doğru. Veya Windows R tuşuna basıp çalıştırıcı açıp ms tsc yazıp tamama tıkladığınızda da aynı sistem açılıyor. Buraya size verilen IP adresini giriyorsunuz. Örnek şöyle bir IP adresi girelim. Hı hı. Sonra bağlana tıklıyorsunuz. Mesela şöyle yapalım hatta. Şuradan bir tane rastgele bir tane seçtim. Burada şifresi de olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bağlana tıklıyorum. Ve Bağlana bilgisayarın üzerinde evet. Bizden kullanıcı adı ve parola istiyor. Genelde kullanıcı adı administrator oluyor, yani yönetici oluyor. Şöyle giriyorsunuz. Hı hı. Size verilen parolayı girdikten sonra bağlantı sağlıyorsunuz. Bir diğer yani Windows 7 işletim sistemi ve üstü cihazlar için farklı bir alternatif de mevcut. O da Microsoft Store'dan edinebiliyorsunuz. Yani ikon olarak turuncu renkte. O da Windows Remote Desktop olarak geçiyor. macOS'lerde de aynı şekilde bu sistemi kullanıyorsunuz. Yapmanız gerekenler bunu zaten ücretsiz bir program. Bunu kurduktan sonra öyle bütün hesaplarınızı buradan kontrol edebilirsiniz. Çok detaylı şekilde. Mesela çoklu hesabı olanlar için bu daha uygun diğerine göre.
Çünkü böyle görüyorsunuz çoklu Bir pencereler tane mevcut. açık olarak aklında olan şifre var mı hesaba giriş yapabileceğin Evet, var abi. eBay? Bunu da göstereyim abi. İlk önce nasıl aynı şekilde buradan bağlanacağınızı göstereyim. Tamam. Buradan IP adresimizi giriyoruz. PC name yazan yere. Display name yazan yere boş bırakabilirsiniz. Bu çok önemli bir şey teşkil etmediği için. Save deyip kaydettikten sonra böyle karşımıza bir şey Bunda çıkıyor. eBay Mesela ben kullanıcı adınızı yazarsınız genellikle ya da hatırlamanız için. mesela farklı ülkelerde hesabınız varsa o ülkenin ismini yazarsınız. Size bağlı. Ben video yazmışım mesela display name'i. Tamam. Karıştırmam. Şimdi ben sunucuya giriş yapıyorum ama. Şöyle şifremi de girdim. Hı hı. Pardon şifremi. Şöyle bir temizleyelim. Şuradan şifremizi alalım. Şifremiz. Hatırlayabiliyor musun? Neler abi yani çok uzun olduğu için bir saniye hemen. Aklında olan varsa onu girebilirsin. Sadece maksat şey göstermek. Sistemin nasıl çalıştığını göstermek için olduğundan yani aslında buradaki süre içerisinde en önemli şeylerden bir tanesi ne yapıyoruz? Başka bir bilgisayar içerisinde bağlanıyoruz ki böylelikle lokasyon olarak herhangi bir şekilde bir kopma yaşamıyoruz. İkinci önemli olan şeylerden bir tanesi çoğu arkadaş soruyor telefondan bağlanıyorum, iş yerine gidiyorum ne yapacağım? Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz hesaba giriş yapabilirsiniz. İsterseniz eve gidin. Efendim? Hani normal VPN'lere göre VPS'ten bağlandığımızda yani bazı arkadaşlar dediğin gibi soruyorlar işte. Benim mesela abi bilgisayarları bozuluyor. Farklı şeyler oluyor ya da sonra diyor mesela ben yeni bir bilgisayar aldım. Bununla eBay'e girsem sorun yaşar mıyım vesaire soruları çok geliyor. Doğru. Hani bir sistemler kullanırsanız böyle bir soru sorma ihtiyacını duymazsınız. Çünkü herhangi bir risk oluşturmuyor bu sayede. Bir de Abi ayrıyeten çokça şey sorunu oluyor. Kopma sorunu oluyor. Örnek veriyorum tam İngiltere'de, Amerika'da bir işlem yaparken internet gidiyor. Bir anda elektrikler gidiyor. Bir anda IP'niz otomatik eski haline dönüyor ve bu sanal VPN kullanan arkadaşlara bir hesaplarında risk taşıyor. Çünkü saniyelik ülke değiştiremezsiniz. Hani bu sistem tarafından algılanıyor ve çok ileri boyuta götürürseniz bunu sürekli çoğalırsa da hesabınız sistemler tarafından, botlar tarafından hani sürekli olarak sizlere saldırı yapılır. Bu saldırının aslında amacı sizlerin fraud seviyesini ölçmek. Bu şekilde sizler de arzu ettiğiniz takdirde tatile gidebilir, işe gidebilirsiniz. Bilgisayarınızdan herhangi bir bütün internet kafeden dahi bu sanal sunucu bilgilerini girdiğiniz takdirde kendinize özel sadece eBay için bir iş olması gerekiyor. Yani burada aslında en önemli şeylerden bir tanesi şu. Ben herkesin şunu anlamasını gerçekten ama gerçekten çok istiyorum. Çünkü hep ucuz etin yanesi misali herkes en ucuza kaçmaya çalışıyor ama bakın ticaret yapıyorsunuz. Eğer ticaret yapıp para kazanmak istiyorsanız nasıl bugün ticaret yaptığınızda Taksim'in göbeğinde dükkan açıyorsunuz. Bu da sizin dükkanınız arkadaşlar. Bu bilgisayar içerisinde bütün hesaplarınızı yöneteceksiniz. Eğer sadece bir sektörden bakıyorsanız. Bunu kiralamasını yapmanız gerekiyor. Eğer ciddi bir şekilde yapmak istiyorsanız bu işi. Ve buraya eBay, Amazon, Facebook, Etsy, Bonanza artık farklı Gumtree gibi hesaplarınızı kullanıyorsunuz. Bütün hesaplarınızı buradan yönetebilirsiniz. Başka bilgilerle ikinci hesabınızı yine aynı bir şeyden yöneltebilirsiniz. Ya Özgür'ün dediği gibi böyle sanal sunucu kiralarsınız. Bu birinci yöntem. Ya da ikinci yöntem farklı IP'ler alırsınız 911'den ve farklı internet sitelerinden arkadaşlar. Multi login'le bütün hepsine ayrı ayrı IP adreslerini girersiniz. 100 tane hesap yönetirsiniz öyle. Ve bütün bilgiler farklı olacak şekilde. Hani burada anlatılmaya çalışılan şey önemli olan bilgilerin daha önceki bilgilerle eşleşmemesi. Bunu yapabildiğiniz sürece hiçbir sorun yaşamazsınız. aynen öyle abi. Şu an e, bağlantı sürecine geçelim abi. Tamam. Ben bağlantıladıktan sonra bir uyarı geldi. Bunu direkt Connect Anyway diye geçebilirsiniz. Hemen bundan sonraki süreçte sunucuya bağlantı sağlanıyor abi şu an. Evet. Evet en son iyi bir açık kalmış. Evet şu an sunucuya bağlandık arkadaşlar görüyorsunuz. Yani siz mesela sunucuya bağlantı kurduğunuzda genelde Google Chrome yani yüksek ihtimal gelir gelmezse direkt Internet Explorer üzerinden indirebilirsiniz.
Yani siz bir sunucu veya farklı bir yerden de alsanız gelecek ekran bu şekilde oluyor size. Windows kurulu şekilde. Buradan artık işlemlerinize başlayabiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Artık eBay vesaire Amazon için kullanacaksınız, eBay için kullanacaksınız. Hangisini tercih ederseniz kullanabilirsiniz. Hani bağlantı aslında çok basit. Dediğim gibi bir IP ve bir şifre lazım aslında. Bir de kullanıcı adı. Bunlara sizin elinizde olduğu sürece her cihazdan bağlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu ister Linux olur, ister macOS olur, ister Android olsun, ister Windows olsun bütün cihazlardan bağlanabilirsiniz. Hatta ben bir de sizlere macOS'i de göstermek istiyorum aynı zamanda. Çünkü Evet, macOS Mac kullanan kullanıcıları çok sorun yaşıyor çünkü böyle şeyler çok yaparken. fazla. Aynen öyle. Windows hatta ilk başta App Store'a girin arkadaşlar. Şöyle yanlış yazdık ama App Store. Evet. Apple'ın sayfasından direkt şöyle açılsın. Direkt bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Kendi Mac OS cihazlarınızda, iPad'lerinizde, iPhone'larınızda. Hı hı. Bu ikonu gördüğünüzde bunu indirip kullanabilirsiniz tüm cihazlarınızda. Herhangi bir kopma vesaire yaşamazsınız. Yani güzel çalışır sistem. Yani bununla alternatif yani tüm cihazlardan da bağlanma imkanınız oluyor aynı zamanda Evet. kullanınca VPS sistemleri. Yani artık tercih size bağlı arkadaşlar. Hangisini kullanırsanız hangi paket özellikleri göre zaten fiyatlar değişiyor. Tercih size bağlı. Özgür, şimdi burada en önemli olan şeylerden bir tanesi arkadaşlar, kullanmış olduğunuz internetinizin çok iyi bir şekilde çalışına dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle Özgür Eğer çok gerçekten... internetiniz kötüyse de dediğim gibi abi. Hani mesela 1 megabit ya da 2 megabit hız alıyorsanız Hı hı. size böyle sunucu böyle kasıyor gibi gelecek. Çünkü hani uzaktan bir bilgisayara bağlandığınız için internetinizin en az 10 megabitin üstünde olması lazım. Yani bunu sağladıktan sonra herhangi bir donma kasma sorunu yaşamazsınız. Çünkü uzaktan size yayın yapıldığı için Hı hı. internetinizde birazcık bir tık iyi olması lazım. Doğru, doğru. Yani öncelikli olarak arkadaşlar, burada dikkat edilmesi gereken şey neydi? Güvenliğiniz her zaman IP adresinizin neresi olduğunu what's my IP yazarak internette kontrol edin. İkincisi, IP yapmış olduğunuz kullanıcının ne kadar güvenli olduğunu, IP'nizin security seviyesini internetten araştırarak kontrol edin. Bunlar çok önemli. Üçüncüsü, kullanmış olduğunuz IP'nin mümkün olabildiğince size kullanılabilecek istediklerinizin ölçüsünde, orantısında hızlı bir şekilde çalıştığına emin olun. Bunlar çok önemli. Ve son olarak da arkadaşlar, arzu ettiğiniz takdirde bu bilgilerinizi bir yere not alarak girmiş olduğunuz bütün dünya üzerindeki bilgisayarlardan bu sisteme giriş yapabilir. Dükkanlarınızı farklı farklı yönetebilirsiniz. Son tavsiyem sizlere arkadaşlar, eğer farklı böyle benim gibi farklı böyle 10-20 tane farklı hesaplar yönetiyorsanız da multi login ya da Özgür'ün size göstermiş olduğu sistemden farklı VPN'ler alıp kontrol edebilir ya da farklı multilogin'den IP adresleri, VPS'ler kullanılarak arkadaşlar her hesap için farklı bir şekilde yönetebilirsiniz. Yani böylelikle hesabınız suspend yediyse bir sorun teşkil etmiyor arkadaşlar. Çözümü çok ama çok basit. Yıllardan beri anlatıp içimde gerçekten daha hani nasıl anlatacağımı daha farklı bir yol bulamadığım için bu videoyu artık çekmek istedim. Özgür de sağ olsun desteği için. Bu şekilde açabilirsiniz istediğiniz kadar hesap arkadaşlar. Arka tarafında çok daha detaylı bilgi almak isterseniz de çok daha detaylı şekilde sizlere internet sitemizde hizmetlerde anlattık arkadaşlar. Ama bu şekilde basit bir seviyede işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bence çok güzel oldu Özgür. Yani gerçekten çok teşekkür ederim. Senin arkadaşlara eklemek istediğin bir şey var mı bu kurulum aşamasında ya da önlerine çıkacak sorunlar hakkında? Yani arkadaşlar genellikle zaten sistemler genelde aynı olduğu için dünya üzerinde mesela bir sorun yaşadıklarında vesaire hani bazen mesela bir kopma sorunu oluyor ve yanlış giriyorlar vesaire bunlara dikkat etsinler girerken aynen bir de mesela bazen bazı bilgisayarlarda abi dediğim hani birinci bir remote desktop bir de ikinci remote desktop gösterdim. Bazılarında birincisinde kasıyor sunucu, ikincisinde kasmıyor. Böyle bir durum var. İkisinde de mesela
internetiniz iyi olabilir ama yine böyle kasma gösteriyorsa programla alakalı olabiliyor. Ya turuncu olanı ya da dediğim uygulamayı kullanırsanız herhangi bir kasma yaşamazsınız. Deneme Bir yanılma de abi yöntemiyle ek öğrenecekler. olarak indirim de verelim izleyenlerimize. Tamam. O Yüz- zaman %10 indirim verelim abi. Sen belirle abi onu ya da indirimi. Sana tamam, bırak. yani şöyle yapalım. Eğer şey yapmak isterseniz, arkadaşlar denemek isterse ilk bir aya özel %20 Akın 20 kuponuyla arkadaşlar sisteme kayıt olmak isteyen varsa bu kuponu kullanarak ilk ay için bunu yararlanabilir. Ya da arzu ettiğiniz takdirde yine farklı platformlardan da alabilirsiniz arkadaşlar. Bence çok güzel oldu Özgür. Yani çok da açıklayıcı oldu. Bayağı bir kişinin sorusunun artık cevaplandığını, hesabı suspend yediyse, kapandıysa, MC113, MC110 gibi farklı şeyler yaşadıysa nasıl artık çözümün yapılacağını biliniyor. Sadece kısa bir not. Lütfen ama lütfen sahte bilgiler girerek bu işlemleri yapmayın. Bunun da bir yöntemi var arkadaşlar. Legal bilgilerle. O şekilde yapın, yani kafanıza göre adres bilgileri sallamayın. Çünkü çok uzun soluklu olmuyor. Çok daha detaylı bilgi almak isterseniz de bizlere her zaman digitalmarketmentoring.com internet sayfamızdan canlı chatten ulaşabilir. Sizler için kurmuş olduğumuz Facebook, Telegram, Discord ve özel sohbet kanallarında sürekli olarak sorularınızı, görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Çok toplu bir kalabalık. Yani herkes birbirine yardım ediyor. Sizler de bu şekilde başarabilirsiniz. Özgür, çok teşekkür ederim katıldığın için yayına. Ben teşekkür ederim abi. Ee, Arkadaşlar abi bazıları da şey oluyor yani dediğin gibi böyle çok hızlı hareket ediyorlar. Yani VPS kullandıkları sürece birazcık çerez toplayıp yapmaları daha iyi her açıdan. doğru. Her cihazlarında. Doğru. Çok daha fazla detaylı bilgi almak isteyen olursa da zaten bizlere her zaman ulaşabilir. Çok teşekkür ederim yayına katıldığın için Özgürcüğüm. Bütün arkadaşlar aşağıda Akın 20 kuponunu kullanarak Teknozen Cloud'a girerek arkadaşlar sizler de isterseniz bu indirimden faydalanabilirsiniz. Bu ayın sonuna kadar olacak indirim sürecinde. Yani yaklaşık 7-8 gün var. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.